Herkesin aradığı o villayı bulup getirdim sizlere. Bugün Kuşadası Yavansu Mahallesi'nde plaja tam olarak 1100 metre yakınlıkta bulunan 17 villalık bitmiş bir villa projesindeyim. Ve buradan havuzun başından çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyorum. Eğer Kuşadası'ndan ev arıyorsanız bu villayı mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada kapalı garajımız var, spor salonu var, hamam var, sauna var. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Her odamızın içerisinde tuvaletimiz, banyomuz var. Gerçekten muhteşem bir villadayız ve 549 metrekare arsa payına sahip harika bir villadayız. Burada jacuzzi'miz de var, ateş çukurumuz da var. Şimdi bu güzel villayı birlikte tanıyalım. Bu yıl yüzlerce villa gezdik ve sayısız ev tanıttık. Ancak en değerlisi sizdiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz ve desteğinizle büyüyen kocaman bir aile olduk. 2026 ile birlikte yeni evleri, yeni hikayeleri birlikte keşfetmek dileğiyle hepinize mutlu yıllar diliyorum. Bu villamızın iki farklı girişi var. İsterseniz aracınızla geldiğiniz zaman kapalı otoparktan girebiliyorsunuz. Bunun haricinde yaya olarak gelmek isterseniz de burada bir merdivenimiz var. Evimizin arka cephesinden doğru merdivenden evinize giriş yapabilirsiniz. Tabii ki isteyenler olacaktır. Buraya asansör de yaptırabilme imkanınız da bulunuyor. Arsa payımızın 549 metrekare olduğunu sizlere söylemiştim ve hemen sağ tarafımda peyzaj oluşturulmuş ve bu villamızda güvenlik sistemlerimiz var. Hem kameralarımız var, ayrıca alarm sistemimiz var. Burada bir peyzaj ve bahçe alanımız var. Merdivenin alt kısmında bir depolama alanı var. Burayı kapatırsanız da fazlalık eşyalarınızı ve ayrıca bahçe malzemelerinizi burada barındırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir villa geziyoruz ve bu bölgemizde doğalgaz var. Kombi yerimiz de buraya geliyor. Kombinizi de buraya taktırabilirsiniz. Evimizin etrafından doğru gezelim. Sonra evin içerisini sizlere göstereceğim. Burada bir çelik kapı girişimiz var. İçeriye geçmeden önce bahçeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Bodrum katımızda havalandırma sistemi olduğu için havalandırma sistemimizin bacası da var. Ön tarafımızda güzel bir peyzaj alanımız var. Zeminden deniz manzarasını ben görebiliyorum. Tabii her zaman söylüyorum, yani kamera açılarıyla göz açıları birbirinden farklıdır. Bu manzara sizi tatmin edecektir. Kuşadası'na geldiğiniz zaman mutlaka beni arayın ve bu villayı sizlere gösterelim. Bu evimizin sahibi de Almanya'da yaşıyor. Tek yetkili portföyümüzü aldık ve sözleşmemizi yaptık. Yani bu evi görmek isterseniz direkt olarak bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Anahtarı bizde, geldiğiniz zaman kapıyı açıp sizlere gösterebiliriz. Bahçemizden evet gerçekten çok güzel bir deniz manzaramız var. Hatta burada bakın havuzun başına geldiğim zaman, bu arada havuzumuz da 30 metrekare büyüklüğe sahip ve içerisinde jacuzzi'miz de bulunuyor. Ayrıca şelalemiz de var ve hemen karşıda havuzun yedek su deposu ve motor dairesi bulunuyor. Muz ağaçlarımız burada, palmiye ağacımız karşıda ve buradan da gerçekten çok güzel bir deniz manzaramız var. Kipa AVM'nin hemen dibindeyiz ve aynı zamanda 5M Migros karşımızda, yani alışveriş merkezleri bölgesindeyiz. O yüzden çok kıymetli bir bölge burası. Bu villa satılır. Yani acele edin. Bakalım bu villaya kim sahip olacak? Çünkü çok güzel bir muhit. Bu muhitte böyle evleri bulmak gerçekten çok zor oluyor. Sizler de bu güzel evi satın almak isterseniz telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bu evin fiyatına villatv.com.tr ilan sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamaya link olarak bırakıyorum ve yorumlarda da başa sabitliyorum. Villamızın dış cephesinde zeminde patlatma taşlara önem verildiğini görebiliyorum. Antrasit renklerinde boya tercih edilmiş. Üst cephesine baktığımız zaman da ahşap renkleri tercih edildiğini görebiliyorum. Ayrıca villamızın ön tarafında bir terasımız var ve bu terasın üzeri elektrikli açılıp kapanabilen bir tentemiz bulunuyor. Altında da tabii ışıklandırmalarımız var. İsterseniz sürgülü camla burayı kapatarak Winter Garden, yani kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Salon görmüş olduğunuz gibi arkamda ve salondan bile çok güzel deniz manzarası var. Üst kattaki yatak odalarından zaten çok güzel deniz manzarasını görebiliyoruz. Bir ateş çukurumuz var. Yani böyle buraya bir minder yaptırırsanız, L şeklinde minder yaptırdığınız zaman ortada ateşinizi yakarak burada ısınabilirsiniz. Devam ediyoruz. Villamızın yan cephesinde de bir bahçemiz var ve alt kattaki hamam ve saunanın da ışıklandırma penceresi de burada yer alıyor. Devam ediyoruz. Villamızın dış cephesinde yine burada antrasit renkler,
ahşap renkleri olduğunda görebiliyoruz. Şimdi villamızın girişine geçelim. Bu villamız 355 metrekare kullanım alanına sahip ve tam şu anda villamızın çelik kapı girişindeyiz. Üzerimiz kapalı olduğu için burayı camla kapatırsanız da böyle ayakkabılarınızı da burada rahatça depolayabilirsiniz. Villamızın çelik kapısına baktığımda ahşap renkleri tercih edildiğini görebiliyorum. Hatta ahşap kaplama yapılmış ve antresit bir kapımız var. İçeriye doğru girdiğimizde akıllı ev sistemimizin ekranı var ve böylelikle bütün panjurları vesaire açıp kapatabiliyorsunuz. Yerlere baktığım zaman 60'a 120 beyaz renklerinde seramik tercih edilmiş ve hemen sağ tarafında bir mutfağımız var. Mutfağı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Bakın burada bir adamız var. Adanın üzeri bu şekilde sürgülü, açılabiliyor. Bar sandalyesini koyarak yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Ayrıca burada bir ocak yerimiz var. Ocağınız böyle misafiriniz geldiği zaman eğer ki çok temiz değilse hemen şöyle üzerinde kapatabiliyorsunuz. Altında kaşıklığımız var çekmeli ve bakın hemen şurada yan tarafta içeceklerinizi depolayabilmeniz için böyle cam kapaklı bir raf oluşturulmuş. Mutfağımızın içerisine tekrar geri döndüğümde bulaşık makinesi yerimiz burada planlanmış. Tezgahımız açık renklerde düşünülmüş. Ve bakın burada mutfakta en güzel özellik, bence kadınlar bunu çok sevecek. Çünkü burada mutfakta bulaşık yıkarken veya herhangi bir işinizi hallederken deniz manzarasını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve ön tarafımızdaki terasla birlikte havuzu ve peyzajı da görebiliyorsunuz. Yani çocuğunuz ve eşiniz havuzdayken, bahçedeyken siz buradan çok rahat görebiliyorsunuz. Ayrıca en güzel özelliğimiz de bakın burada mutfakta eşiniz ya da çocuğunuz bir içecek istediği zaman ya da yemek servisi yapmak isterseniz de buradaki pencereden dışarıya verebilirsiniz. Çok kullanışlı olmuş ve burada 4 tane prizimiz var. Ayrıca şurada 4 tane daha priz var. 8 tane priz var. Bence mutfakta priz çok önemli. Bakın burada üst dolaplarımız ahşap renklerinde ve altında bakın şöyle bir özelliğimiz var. Bunu kesinlikle sizlere göstermek istiyorum. Burada daha öncesinde bir ev tanıtmıştım ve bu özelliği tanıtmıştım. 2 milyondan fazla bir izlenme aldı. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Basamağımız var. İsterseniz üste böyle çıkabiliyorsunuz. Asansörleri Bloomberg olarak tercih edilmiş. İsterseniz de bakın şöyle yaparak yine bu tarafı da kullanıp bu tarafa da ulaşım yapabiliyorsunuz. Daha önceki videomda şey denilmişti. Ya burada var ama şurada yok denilmişti ama orada zaten üstte dolap olmadığı için bu basamak her iki tarafta da işe yarıyor. İşiniz bittikten sonra bakın şu şekilde içeriye doğru sürebiliyorsunuz. Burada yine çekmecelerimiz var. Eşyalarınızı burada depolayabiliyorsunuz. Ayrıca burada fırın ve mikrodalga yerimizle birlikte buzdolabı yeri de burada planlanmış. Geniş büyük bir antremiz var burada. Üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Hemen şurayı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın zemin katta bir misafir tuvaletimiz var. İstanbul serisi olarak düşünülen Vitra'nın klozeti bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman zemin katta bir yatak odamız var. Yerlerde laminat parke tercih edilmiş. Ön tarafımızda ateş yukuru var. Bakın şu köşeye doğru geldiğinizde buradan bile denizi görebiliyorsunuz. Ayrıca bütün kapı pencerelerimizin hepsi alüminyum olarak düşünülmüş ve haricinde elektrikli panjuruna kadar yapılmış. En güzel özelliğimiz ise bakın odamızın içerisinde burada ayrıca bir tuvalet ve bir duş alanı da yer alıyor. Bu villamızın bütün odalarının içerisinde tuvalet ve banyoları bulunuyor. Hadi şimdi salona doğru geçelim. Bu turu birlikte yapıyoruz ve güzel bir tur yapıyoruz. Burada çok ferah bir salon olduğunu görebiliyorum. Ön tarafında çift kanat sürgümüz var ve bakın alüminyum olduğunu söylemiştim. Ayrıca sinekliklerine kadar takılmış durumda. Yani herhangi bir şekilde siz burada sineklik masrafı yapmayacaksınız. Burada etanolü bir şöminemiz var, sıvı yakıtlı. Koltuk takımlarınızı da buraya yerleştirdikten sonra ailenizle, sevdiklerinizle burada hoşça güzel zamanlarda geçirebilirsiniz. Arka cephemizde yine bir penceremiz olduğu için ciddi bir ışıklandırmamız var. Haricinde bakın burada salondan çok muazzam bir deniz manzaramız var. Hem buradan dağ manzaramız var hem buradan şehir manzaramız var ve ayrıca buradan Yunanistan yani Samos'la birlikte deniz manzarasını görebiliyoruz ve alışveriş merkezleri de burada ayaklarımızın altında. Hemen karşı tarafında uçan merdivenlerimiz var. Ahşap basamakları olan bir merdivenimiz var. Burada çelik halatlarımız var ve burada kedi gözlerimiz var. Akşam karanlıkta bunlar otomatikman yanıyor. Şimdi villamızın üst katına çıkıyoruz.
Villamızın üst katına doğru çıkarken burada İtalyan sıva ve boya yapıldığını görebiliyorum. Bu alt katta da vardı. Alt kattan yukarıya doğru, tavana doğru devam ediyor. Üst kata çıktığımızda burada toplamda 3 tane yatak odamız var ve yerlerde laminat parke tercih edilmiş ve alarm sistemi olduğunu söylemiştim. Burada sensörü yer almış. Hemen karşı tarafında çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. İsterseniz çamaşır makinenizi bu katta buraya da koyabilirsiniz. Buraya bir dolap yaptırırsınız ve çamaşır makinenizi koyabilirsiniz. Bodrum katta da zaten bir çamaşır makinesi yeri var. Ayrıca burada da kullanabiliyorsunuz ve villamız yerden ısıtma sistemli. Burada ışık alması için bir penceremiz var. Yine karşıda da bir penceremiz var. Birazdan göstereceğim. Şimdi ana yatak odasına geldik. Master yatak odasına. İçeriye girer girmez tuvalet ve duş yeri olduğunu görebiliyorum. Arteva marka bataryalar tercih edilmiş. 2 tane yuvarlak kesim aynamız var. Burada bir askıda dolabımız var. Yan tarafında vitranın gömme rezervuarı var, bir klozeti ve burada da bir duş yerimiz yer almış. Yağmurlama sistemi de tavanda olarak tercih edilmiş. Yatak odamızın içerisine doğru döndüğümde hemen bakın burada raflarımız var. Işıklı, içerisinde led lambaları olan bir giyinme dolabımız var. Ve yatak başlığı buraya doğru geliyor. Yatak başlığında sabahları uyandığınız zaman şu açıda çok güzel bir deniz manzarası var. Ve bu manzarayı da net olarak görebiliyorsunuz. Bakın her yer ayaklarınızın altında. Dağ manzarası, şehir manzarası, güzel bir hareketli bir manzara var burada. Ve aynı zamanda kendi bahçemizi, peyzajımızı da görüyoruz. Ve alt katta fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradaki evler kod farkı var. Yani 3 tane kod var burada ve hiçbir villa arkadaki villayı kesmiyor. Hatta bizim önümüzdeki villa kapalı garajımızın hizasında, daha altta olduğu için kapalı garajdan bile kısmi olarak denizi görebiliyorsunuz ki bu kattan kesinlikle görüyorsunuz. Yani kapanmaz bir deniz manzaramız var burada. Bu manzarayı size garanti verebilirim. Gerçekten güzel bir manzara. Burada büyük bir balkonumuz var. 3 yatak odasından da bu görmüş olduğunuz balkona çıkabiliyorsunuz. Üst kata çatıya çıkmak için de burada bir boşluk bırakılmış. Merdiven koyarak çatıda işiniz olursa oraya da çıkabiliyorsunuz. Buradan devam edelim. Hemen karşımda bir yatak odamız daha var. Yine yatak başlığımız burada aynı yere geliyor. Bir Ersoy abim var benim. Nazilli'de yaşıyor. Çok uzun zamandan beri bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz var. Yani en az 15-16 yılımız var. O özellikle söylemişti. Yani Niyazi kardeşim hani yatak başlıklarının nerede olduğunu da belirt demişti. Ona da buradan çok selamlarımı iletiyorum. Buradan yine yatak başlığından çok güzel bir deniz manzarasını yine görebiliyorum. Odamızın içerisinde yine bir tuvalet banyomuz var. Çok detaylara girmeyeceğim. Devam ettiğimiz zaman burada yine güzel büyük bir yatak odamız daha bulunuyor. Kapının arka kısmında yerlerinde çini işlemeleri olan 30'a 30 seramik kullanılan güzel bir banyomuz var. O kadar büyük bir banyo ki burası. Hem enlemesine hem de genişlemesine gerçekten de geniş bir duştan bahsediyoruz. Her villada böyle geniş duş alanlarını göremiyoruz. Klozet alanı da oldukça güzel. Sağında solunda ciddi anlamda boşluk var. Ve bakın burada evyemiz var. Evyemizin bile etrafında boşluklar bırakılmış ve evyemiz de büyük tercih edilmiş. Yatak odamızın ön tarafında yine balkonumuz var. Burada yatak başlığı da buraya doğru geliyor. Yani sabahları uyandığınız zaman buradan da yine deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Ve hemen karşı tarafa televizyon ünitesi yeri bırakıldığı için televizyonunuzu da buraya asabilirsiniz. Evet, ön tarafımıza çıktık balkona. Yine buradan da biraz önce söylediğim gibi çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyorum. Şimdi en alt katımıza inelim. Üst katta ise ışıklandırmadan bahsetmiştim. Bakın üst katımızda da var. Aynısı burada olduğu için burada size göstermek istedim. Şu an mutfağın tam karşısındayım, zemin kattayım. Şöyle bir camımız var. İsterseniz bu camı şöyle kapatabiliyorsunuz. İçeride jalüzi var. İsterseniz böyle komple açabiliyorsunuz. İsterseniz de şöyle çekerseniz alttan yukarıya doğru komple açılıyor. Yani burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu üst katımızda da var, burada da var. Şimdi alt kata iniyoruz. Villamızın en alt katına doğru inerken duvarda İtalyan sıva kullanıldığını görebiliyoruz. Bu üst katta da vardı. Hatta bu duvar buradan başlıyor en üst kata kadar aynı bu şekilde İtalyan sıva olarak yapılmış ve gerçekten hoş görünüyor. Fikirlerinizi de yorumlarda yazarsanız bizler de sizlerin nasıl yerler beğenip, nasıl evler beğenip, nasıl evleri beğenmediğinizi, hangi özellikleri sevdiğinizi daha iyi anlamış oluruz. Ve birlikte daha güzel turlar yapabiliriz. Burada bir antremiz var.
Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burayı isterseniz mini bir spor salonu olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de içeride daha büyük bir alanımız var. Orayı da spor salonu olarak kullanabilirsiniz. Merdiven altında dolaplar yapılmış ve eşyalarınızı buraya depolayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bakın şurada çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma makinesi için düşünülen bir alanımız var. Bu katımızda da yerden ısıtma sistemimiz var ve burada evin çok güzel bir alanı olduğunu görebiliyorum. Hemen içeriye doğru geçtiğinde hamam var ve kurnası burada yer almış. Havalandırmamız var. Ayrıca havalandırma penceremiz var. Ve burada da saunamız var. Işıkları burada çok güzel ve hoş görünüyor. Duvarlarda burada mermer kaplama yapılmış. Ve burada da göbek taşımız var. Böyle adamı burada yatıracaksın. Güzelce ovacan böyle güzel bir göbek taşı yapılmış buraya. Evet, villalarda genelde böyle göbek taşı çok fazla olmuyor. Çünkü alanlar kısıtlı olduğu için. Buranın alanı büyük olduğu için gerçekten de güzel bir kullanımı var. Burada bir su depomuz var. Su kesintileri olduğu zaman siz bu kesintilerden etkilenmeyeceksiniz. Çünkü burada 1 tonluk su depomuz var. Tabii siz isterseniz buraya 1-2 tane daha koyup bu tonajı da arttırabilme şansınız bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman burada evimizin elektrik panelleri var. Evin bütün elektrik mekanizmaları burada ve en üst katta olmak üzere elektrik hatlarımızı da buradan kontrol edebilirsiniz. Burada bir depolama alanımız var. Hatta burayı mutfak kileri olarak bile kullanabilirsiniz. Büyük bir alanımız var. Spor salonu olarak değerlendirilmiş. Burayı farklı amaçla da kullanabilirsiniz. Mesela ben olsaydım burayı şöyle bir dolap yaptırırdım. Şu ortadaki camı kaldırırdım. Bir tane de tekne satın alırdım. Buraya arabanın arkasında getirirdim. Teknemi de evin içerisine alırdım. Yani tabii ki kışın soğuklarda teknemiz üşümesin, değil mi? Farklı amaçlarla da siz burayı değerlendirebilirsiniz. Çalışma odası yapabilirsiniz veya herhangi bir şekilde burayı isteğinize göre değerlendirebilme imkanınız da bulunuyor. Burada yine bir tuvalet banyomuz var. Yani toplamda yukarıda 4 tane tuvalet banyomuz var. Bununla beraber 5 tuvalet banyo ve bir de misafir tuvaletimiz var. Yani 5 banyo 6 tuvaletimiz var bu villamızda. Gerçekten güzel düşünülmüş bir villa. Bu arada burası 2 yıllık ve ev sahibimiz burada hiç oturmadı. Yani burası sıfır bir villa. Oturmuş bir villa. İskan ruhsatları alınmış. Bina kimlik sertifikası mevcut. Siz buraya geldiğiniz zaman tapuyu üzerinize alıyorsunuz. Evin parasını ödüyorsunuz, tapuyu alıyorsunuz, abonelikleri yaptırıyorsunuz ve bu evde direkt yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü hali hazırda çok güzel bir villadayız şu anda. Kapalı garajımız var. Kapalı garajımıza bir araç çok rahat bir şekilde sığıyor. Eğer ki ikinci aracınız varsa da bence ikinci aracı da şuraya alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben aracımı tam yanaştırmadım. Sıfır olarak yanaştırdığınız zaman diğer aracınızı da buraya koyabilme ihtimaliniz var. Ya da dediğim gibi oradaki camı kaldırırsanız burayı komple garaj olarak da tercih edebilirsiniz. Alışveriş merkezleri dibimizde, yani ekmeğinizi, simidinizi market alışverişinizde hemen yürüyerek halledebilirsiniz. Burada araç bile kullanmanıza gerek kalmayacak. Evet, söylemiş olduğum gibi bu villayı sadece bizim aracılığımızla görebilirsiniz. Bu villayı yerinde incelemek için lütfen telefon numaramdan beni arayın. Bu evin fiyatı içinde internet sitem villatv.com.tr ve modernada.com ilan sistemlerine bakabilirsiniz. Ayrıca açıklamaya ve yorumlara da link olarak bırakıyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza da mutlaka abone olun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.